Akademisyenler için aktif dinleme stratejileri gerçekten işleyen geri bildirim döngüleri oluşturmak başlıklı bu derse hoş geldiniz. Bu derste akademisyenlerin Ukraynalı öğrencilerle kurdukları iletişimde aktif dinlemenin neden kritik bir rol oynadığını ve bu yaklaşımın işleyen geri bildirim mekanizmalarında nasıl dönüştürülebileceğini ele alacağız. Ele alacağımız bu konu, Ukrastat projesinin iş paketi 2 kapsamında elde edilen araştırma bulgularıyla doğrudan ilişkilidir. Ukraynalı öğrencilerin üniversite deneyimlerini değerlendirirken yalnızca sunulan hizmetlere değil, seslerinin ne ölçüde duyulduğuna da büyük önem verdiklerini göstermektedir. Öğrencilerin görüşlerini ifade edebildiklerini ve bu görüşlerin dikkate alındığını hissetmeleri hem öğrenci memnuniyeti hem de psikolojik ve sosyal iyi oluşu anlamlı biçimde desteklemektedir. Bu noktada aktif dinleme kavramını netleştirmek önemlidir. Aktif dinleme yalnızca öğrenci dinlemek değil, öğrencinin söylediğini anladığımızı göstermek, geri yansıtmak ve gerektiğinde bu geri bildirimi eyleme dönüştürmektir. Akademisyenle kurulan bu tür nitelikli iletişimin öğrencilerin üniversiteye olan güvenini arttırmaktadır. Peki akademisyenler aktif dinlemeyi nasıl etkili bir şekilde uygulayabilirler? İlk olarak güvenli iletişim ortamı yaratmak gerekir. Ukraynalı öğrenciler yaşadıkları zorlayıcı deneyimler nedeniyle görüşlerini paylaşırken çekingen davranabilirler. Ukrastat projesi sonuçları öğrencilerin yargılanmadıklarını ve ciddiye alındıklarını hissettirdiklerinde akademik ve sosyal konularda daha açık geri bildirim verdiklerini göstermektedir. Bu nedenle akademisyenlerin öğrencilerin soru sormasını ve görüş bildirmesini teşvik eden bir yaklaşım benimsemeleri büyük önem taşır. İkinci olarak geri bildirimi yapılandırmak gerekir. Aktif dinleme rastlantısal değil, düzenli ve öngörülebilir geri bildirim fırsatıyla güçlenir. Akademisyenler ders içi kısa geri bildirim anları, dönem ortası değerlendirmeleri veya bireysel görüşmeler aracılığıyla öğrencilerin deneyimlerini paylaşabilecekleri alanlar yaratabilir. Proje bulguları bu tür yapılandırılmış geri bildirim süreçlerinin öğrenci memnuniyetini arttırdığını ortaya koymuştur. Üçüncü önemli unsur, geri bildirimin görünür bir karşılık bulmasıdır. Öğrenciler paylaştıkları görüşlerin hiçbir değişikliğe yol açmadığını düşündüklerinde geri bildirim vermekten vazgeçebilmektedir. Proje sonuçları akademisyenlerin küçük değişiklikleri bile öğrencilerle paylaşmalarının, öğrencilerin sürece olan güvenini güçlendirdiğini göstermektedir. Bu durum geri bildirim döngüsünün gerçekten çalıştığını hissettiren temel unsurlardan biridir. Dördüncü olarak akademisyenlerin geri bildirimleri yalnızca bireysel sorunlar olarak değil, yapısal göstergeler olarak ele almaları önemlidir. Proje kapsamında elde edilen veriler, öğrencilerden gelen tekrar eden geri bildirimlerin dahil etme politikaları, akademik uygulamalar ve destek mekanizmaları hakkında önemli ipuçları sunduğunu göstermektedir. Bu nedenle akademisyenler bu geri bildirimleri ilgili birimlerle paylaşarak daha kapsayıcı çözümler üretmesine katkı sağlayabilir. Burada vurgulanması gereken temel mesaj şudur: aktif dinleme tek yönlü bir iletişim değil, karşılıklı öğrenmeye dayalı bir süreçtir. Akademisyenler aktif dinleme sayesinde yalnızca öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamaz. Aynı zamanda üniversitenin kapsayıcı yapısını güçlendiren bir rol de üstlenirler. Bu yaklaşımın öğrencilerin öz yeterlilik duygusunu, sosyal güveni ve üniversiteye aidiyet hissini desteklediğini açıkça ortaya koymaktadır. Son olarak aktif dinleme stratejilerinin neden bu kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Ukrastat projesi sonuçları öğrencilerin üniversite deneyimlerinden duydukları memnuniyetin kendilerini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmeleriyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Özetle akademisyenlerin benimsediği aktif dinleme yaklaşımı yalnızca bireysel öğrenci deneyimlerini değil, aynı zamanda üniversitenin bütüncül kapsayıcılık anlayışını da güçlendirmektedir. Gerçekten işleyen geri bildirim döngüleri bu sürecin en somut çıktılarından biridir. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.